Başlıyoruz. Bu videoyu izlerken duyacaklarınız, sadece bir kurgu değil, gerçek hayattan alınmış, duyanı şoke eden, yok artık dedirten türden. Lütfen videomuzu beğenerek kanalımıza destek olmayı unutmayın. Bu yaşananlar hem sosyal medyada hem de haber sitelerinde geniş yankı uyandırdı. Türkiye'nin konuştuğu bu olayda, yok artık dedirten detaylar ardı ardına geldi. Sosyal medyanın karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne seren bu hikaye, TikTok'ta tanışan genç bir kadın ile nişanlısının aile faciasına dönüşen ilişkisini anlatıyor. Dilek, zihinsel engelli olmasına rağmen sosyal medyada oldukça aktiftir. Bu mecrada tanıştığı Cuma Doğan adındaki adamla kısa sürede samimiyet kurar. Ailesiyle tanıştırmak istediği bu adamı, zamanla eve damat olarak kabul ettirir. Ancak olaylar burada başlar. İlk başta her şey normal gibi görünse de, arka planda gelişen olaylar zinciri, izleyenlerin ve duyanların kanını donduracak cinstendir. Cuma Doğan, evdeki samimiyeti gittikçe ilerletir ve zamanla Dilek'in annesi Güldane Hanım'a karşı tuhaf bir ilgi beslemeye başlar. Bu ilgi kısa süre sonra duygusal yakınlığa, ardından fiziksel ilişkiye dönüşür. Üstelik olaylar sadece bununla sınırlı kalmaz. Güldane Hanım'ın açıklaması tüm Türkiye'yi derinden sarsar. "Kocam beni ihmal etti, ben de boşluğumu damadımla doldurdum." Sözleri sosyal medyada gündem olurken, bu sözleri duyduğu anda stüdyoda sinir krizi geçiren baba Turan Bey'in durumu daha da trajik bir hal alır. Yayın sonrası geçirdiği kalp kriziyle hastaneye kaldırılır. İzleyiciler arasında olayın şokunu atlatamayan birçok kişi sosyal medyada yaşananlara tepki gösterir. Peki ya bu olayın daha derinine indiğimizde neler var? Esra Erol gibi pek çok televizyon sunucusunun gündemine oturan bu olay, aslında aile kurumunun ne kadar kırılgan hale geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Dilek'in nişanlısı Cuma'nın, Güldane Hanım ile birlikte kaçması, evdeki 1,5 milyon TL'yi de yanlarına alarak kayıplara karışmalarıyla daha da karmaşık bir hal alıyor. İşin en dramatik kısmı ise, Güldane Hanım'ın Cuma'dan 3 aylık hamile olduğunu açıklamasıyla başlıyor. Kızının nişanlısından çocuk bekleyen bir anne. Ne desek az, ne söylesek yetersiz. Bu olayın ortaya çıkmasıyla birlikte ülke çapında büyük bir infial yaşanıyor. İnsanlar bu olayın sadece ahlaki değil, hukuki boyutunun da olması gerektiğini savunuyor. Cezai yaptırımların devreye girmesi gerektiği yönünde çağrılar yapılıyor. TikTok gibi platformların kontrolsüzce kullanımı, aile yapısını zedeleyen içeriklerin çoğalması ve insanların bu tür olayları normalleştirmesi toplumsal olarak bizleri düşündürmelidir. Dilek gibi korunmaya muhtaç bireylerin sosyal medya üzerinden nasıl kandırıldığını, sömürüldüğünü görmek, gerçekten hepimizin yüreğini burkuyor. Öyle ki, bu tür olayların önüne geçilmezse, sosyal medya sadece eğlence değil, aynı zamanda büyük bir tehdit unsuru haline geliyor. Dilek'in yaşadığı ihanet, Turan Bey'in ailesinin dağılması, bu olaydan etkilenen küçük kardeşlerin travmaları. Bunların hepsi birer zincirin halkası. Bu olay bir magazin skandalı olmanın ötesinde, aynı zamanda bir insanlık dramı. Esra Erol'un programında gözyaşlarına boğulan baba, stüdyoda sessizce oturan kız kardeşler, bir yandan yaşananları anlamlandırmaya çalışıyor. Bir yandan da bu bizim başımıza nasıl geldi diye kendilerine soruyorlardı. Bu olay sadece bir kadının ihaneti ya da bir adamın aymazlığı değil. Bu olay, aile yapısının çöküşü, sosyal medyanın karanlık yüzü, toplumun değerler sisteminin nasıl erozyona uğradığının canlı bir örneği. Aynı zamanda adaletin, vicdanın ve insan haklarının tekrar sorgulanması gerektiğini hatırlatıyor. Bu tür olaylar karşısında sessiz kalmamalıyız. Toplum olarak bu olaylara kayıtsız kalırsak, benzer hikayelerle daha sık karşılaşırız. Medyanın ve sosyal platformların bu tür olaylara dikkat çekmesi, insanları bilinçlendirmesi büyük önem taşıyor. Sizler de bu videoyu beğenerek, yorum yaparak ve paylaşarak farkındalık yaratabilirsiniz. Çünkü bu sadece bir ailenin trajedisi değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Gelin bu olayın bir daha yaşanmaması için birlikte ses çıkaralım. Hukuki süreçlerin hızlandırılması, benzer vakaların cezalandırılması, özellikle sosyal medya kullanımıyla ilgili eğitimlerin artırılması şart. Gençlerimizi korumak, aile yapımızı savunmak için elimizden geleni yapmalıyız. Kısaca özetleyecek olursak, TikTok üzerinden tanışan Dilek ve Cuma'nın hikayesi,
Cuma'nın Dilek yerine annesi Güldane'ye aşık olması, Güldane'nin kocasının parasını da alarak Cuma'yla kaçması, hamile kalması ve bu olayın ardından Turan Bey'in kalp krizi geçirmesi. Tüm bu yaşananlar bir film senaryosu değil, ne yazık ki ülkemizin gündemi. Bu olayın benzerlerinden farkı, yaşananların bu kadar cesurca kameralar önünde itiraf edilmesi ve mağdur olan bireylerin yaşadığı travmanın gerçekliği. Lütfen siz de bu videoyu beğenerek, paylaşarak ve yorum yaparak sesimizi daha fazla kişiye ulaştırmamıza yardımcı olun. Çünkü bu sadece bir haber değil, aynı zamanda bir uyarıdır. Kanalımıza abone olarak ve bildirimleri açarak, bu tarz içeriklerin devamı için bize destek olabilirsiniz. Magazin dünyasında en çok konuşulan skandallar, çarpıcı gerçekler ve sosyal medyada viral olan içeriklerle tekrar birlikte olmak üzere. Unutmayın, yaşanan her olay bir ders niteliğinde olabilir. Bize düşen bu dersleri doğru anlamak ve geleceği daha sağlıklı kurmak. Kendinize ve sevdiklerinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.